Merhaba, Atıştırmalık Bilim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi evrenin en garip ama en önemli gizemlerinden birine davet ediyorum. Şöyle başlayalım, etrafınıza bakın. Ekran, masa, duvar, yıldızlar, gezegenler. Gördüğünüz her şey evrenin neredeyse tamamı gibi geliyor, değil mi? Ama işin tuhaf tarafı şu. Gördüğünüz her şey evrenin sadece çok küçük bir parçası. Geri kalanı ise görünmüyor, ışık saçmıyor, fotoğrafı çekilemiyor. Ama orada, her yerde ve adı karanlık madde. Evet, karanlık madde evrenin yaklaşık %27'sini oluşturuyor. Sandalyen, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, sen, ben, kahve fincanın. Bunların hepsi toplamda sadece %5. Geri kalan mı? Yaklaşık %68'i karanlık enerji. %27'si ise karanlık madde. Yani evrenin neredeyse 1/3 tamamen görünmüyor ama bir baktığında bütün ortalığı ayakta tutan şey de o şey. Buradaki farklı kavramdan bahsettim. Karanlık enerji ve karanlık madde. Karanlık enerji farklı mı? Evet. Karanlık enerji evrenin en sessiz ama en şımarık gücüdür. Çünkü tek bir işi var. Evreni durmadan şişirmek. Şöyle düşün. Evren bir balon. Karanlık enerji de o balonun sürekli şişmesini bir şekilde sağlayan bir şey. 1990'ların sonunda bilim insanları çok garip bir şey fark etti. Evren genişliyor, evet, ama yavaşlamıyor. Tam tersine hızlanıyor. Bu fiziğin sevmediği bir durum. Çünkü kütle çekimi olan bir evrenin genişlemesi yavaşlamalıydı. Ama evren hayır, ben gaza basıyorum diyor. Bu ekstra itiş gücüne de bir isim verdiler. Karanlık enerji. Karanlık enerji ışık yaymaz, madde gibi davranmaz, galaksileri bir arada tutmaz. Tam tersine her şeyi birbirinden uzaklaştırır. Karanlık madde gel buraya dağılma derken karanlık enerji ne duruyorsunuz burada hadi dağılın der. Evet, enerji ve madde aynı şeyler değil. Nasıl evrenin yaklaşık %68'i karanlık enerjide %27'si karanlık madde olabiliyor? Burada bir kafa karışıklığı var. Haklısın. Ama burada yüzdeyle anlatılan şey evrenin içeriği, yani kütle enerji bütçesi. Şöyle düşünelim. Evren için bilim insanları şu soruyu soruyor. Uzay ve zaman ne kadar bükülüyor, ne kadar etkileniyor? Einstein'a göre cevap şu. Kütle ve enerji uzay ve zamanı büker. Yani evren için önemli şey, bu şey madde mi, enerji mi değil. Önemli olan yer çekimine ne kadar katkı yaptığı. Pasta benzetmesiyle anlatalım. Evreni bir pasta gibi düşün. Bu pasta madde pastası değil, enerji pastası değil. Bu pasta bir kütle enerji pastası. Bilim insanları diyor ki bu pastanın %5'i normal madde. Yani atomlar, yıldızlar, sen, ben. %27'si karanlık madde. Madde gibi davranıyor. Ağırlığı var ama görünmüyor. %68'i ise karanlık enerji. Madde değil ama uzayın kendisinde bulunan bir enerji. Hepsi aynı pastanın farklı dilimleri. Ama enerji madde olmadığı halde nasıl bu yüzdeye dahil ediliyor? Çünkü karanlık enerjinin basıncı var, etkisi var, uzayı itiyor, genişlemeyi hızlandırıyor. Yani uzay zamanı büktüğü için bu hesaba giriyor. Bilim insanları evrenin yüzde kaçı karanlık enerji derken şunu kastediyor. Evrenin davranışını belirleyen toplam etki içinde karanlık enerjinin payı %68. Yoksa kimse şunu demiyor, evrenin %68'i karanlık enerjiyle dolu. Neyse, karanlık enerjiye sonraki videolarda bir daha değiniriz ve şimdi karanlık maddeye odaklanalım. Karanlık kelimesi kulağa biraz ürkütücü geliyor olabilir. Sanki kötü, gizemli, tehlikeli bir şeymiş gibi. Ama aslında karanlık madde kötü olduğu için değil, sadece ışıkla hiçbir şekilde etkileşime girmediği için karanlık. Ne ışık yayıyor, ne yansıtıyor, ne de emiyor. Yani teleskoplara ben buradayım demiyor. Ama buna rağmen evrendeki en büyük yapıları bir arada tutan şeylerden biri olduğu düşünülüyor. Şimdi çok önemli bir noktayı baştan anlatalım. Karanlık madde kara delik değildir. Karanlık enerji de değildir. Kara delikler aşırı yoğun, çok güçlü yer çekimine sahip nesnelerdir. Karanlık enerji ise evrenin genişlemesini hızlandıran bambaşka bir olgudur. Karanlık madde ise sessizdir, sakindir. Sadece kütlesiyle yani yer çekimiyle ben buradayım der. Peki bilim insanları durup dururken evrende görünmeyen bir madde var demeye neden ihtiyaç duydular? Bu fikir nereden çıktı? Cevap galaksilerden geliyor. Bilim insanları galaksileri incelemeye başladıklarında ilginç bir şey fark ettiler.
Bir galaksiyi düşünün. Ortada yoğun bir merkez var. Etrafında da yıldızlar dönüyor. Mantıken merkezden uzaklaştıkça yıldızların daha yavaş dönmesi gerekir. Tıpkı Güneş sisteminde olduğu gibi. Merkür hızlı döner, Neptün daha yavaş döner. Ama galaksilerde böyle olmuyor. Yıldızlar merkezden ne kadar uzak olurlarsa olsunlar neredeyse aynı hızda dönüyorlar. Burada bir sorun var. Eğer galakside sadece bizim gördüğümüz maddeler olsaydı, bu hızlarda dönen yıldızların çoktan uzaya savrulmuş olması gerekirdi ama savrulmuyorlar. Galaksi dağılmıyor. Bir şey onları bir arada tutuyor ama bu bir şey görünmüyor. İşte bu noktada bilim insanları şunu söylüyorlar. Galaksinin içinde ve çevresinde göremediğimiz ama kütlesi olan ekstra bir madde olmalı. İşte görünmeyen madde galaksinin yer çekimini güçlendiriyor ve yıldızları yerinde tutuyor. İşte karanlık madde fikri böyle doğuyor. Yani bu, hadi ilginç olsun diye uyduralım denilen bir şey değil. Gözlemlerin zorladığı bir sonuç. Peki, göremediğimiz bir şeyi nasıl biliyoruz? Çok güzel bir soru. Çünkü karanlık maddeyi doğrudan görmüyoruz ama etkilerini görüyoruz. Tıpkı rüzgar gibi. Rüzgarı göremezsiniz ama ağaçların sallanışından orada olduğunu anlarsınız. Karanlık madde de aynen böyle. Yer çekimiyle etkisini gösteriyor. Galaksilerin dönüş hızlarında, galaksi kümelerinin davranışlarında ve hatta ışığın bükülmesinde ben buradayım diyor. Evet, ışığın bükülmesinde yer çekimi çok güçlü olduğunda uzay zaman bükülür ve içinden geçen ışık yol değiştirir. Buna kütle çekimsel merceklenme denir. Bazı gök cisimlerine baktığımızda arkalarındaki galaksilerin görüntüsünün garip bir şekilde eğildiğini, uzadığını görürüz. Ama ortada bu bükülmeyi yapacak kadar görünür madde yoktur. Demek ki görünmeyen ama kütlesi olan bir şey oradadır. Yani karanlık madde. Bu ölçümler tekrar yapıldı. Farklı teleskoplarla, farklı galaksilerde, farklı yöntemlerle. Sonuç hep aynı yere çıkıyor. Evren sadece gördüğümüz maddeden ibaret değil. Peki karanlık madde ne işe yarıyor? Daha doğrusu o olmasaydı ne olurdu? Bunu hayal etmek bile ürkütücü. Eğer karanlık madde olmasaydı galaksiler bugünkü hallerini alamazdı. Büyük kozmik yapılar oluşamazdı. Yıldızlar bu kadar düzenli bir şekilde bir araya gelemezdi. Bazı bilim insanlarına göre karanlık madde evrenin iskeleti gibi. Önce o var, sonra normal madde onun etrafında toplanıyor. Yani yıldızlar, galaksiler, hatta galaksi kümeleri karanlık maddenin çizdiği bir taslağın üzerine inşa edilmiş gibi. Şimdi işin en heyecanlı ve biraz da sinir bozucu kısmına gelelim. Madem bu kadar önemli, madem her yerde neden onu bulamadık? Bilim insanları onlarca yıldır karanlık maddeyi doğrudan yakalamaya çalışıyor. Yer altında dev dedektörler kuruldu. Uzaya teleskoplar gönderildi. Parçacık hızlandırıcılarında deneyler yapıldı ama sonuç büyük bir sessizlik. Bunun birkaç neden olabilir. Belki karanlık madde bizim bildiğimiz parçacıklarla çok ama çok zayıf bir şekilde etkileşiyor. Belki dedektörlerimiz yeterince hassas değil. Belki de tamamen yanlış bir parçacık türünü arıyoruz. Hatta bazı bilim insanları daha da ileri gidip şunu soruyor. Ya karanlık madde hiç yoksa? Evet, böyle düşünenler de var. Onlara göre sorun görünmeyen bir madde değil. Yer çekimini anlama biçimimiz. Belki de çok büyük ölçeklerde yer çekimi dediğimiz şey sandığımız şekilde çalışmıyor. Ama bu alternatif fikirler şu ana kadar karanlık madde fikri kadar güçlü bir açıklama sunabilmiş değil. O yüzden bilim dünyasında hala en baskın görüş, evet bir şey var ama henüz onu yakalayamadık görüşü. Bilim böyle bir şey. Her cevap yeni bir bilinmezlik kapısı açıyor. Karanlık madde de bu bilinmezlerin en büyüklerinden birisi. Bize şunu hatırlatıyor, evren sandığımızdan çok daha büyük, çok daha garip ve çok daha gizemli. Ve belki de en güzel tarafı bu, bilimin hala bilmiyoruz diyebildiği yerler olması. Eğer bu video hoşunuza gittiyse atıştırmalık bilimde bu tarz gizemli ve eğlenceli bilim yolculuklarına devam edebilmemiz için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki atıştırmalık bilim molasında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.